Bir varmış, bir yokmuş. Milattan sonra 355 yılında Mısır'ın kadim liman kenti İskenderiye'de bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Adı Haypetia'ymış. Babası Theon, dönemin en bilge matematikçilerinden biri. Yıldızları okuyan, sayılarla konuşan bir adam. Hypatia daha çocukken babasının kitapları arasında büyümüş. Gökyüzünü izleyip bu düzenin ardında nasıl bir akıl var acaba diye sormayı öğrenmiş. Zaman geçmiş, küçük kız büyümüş. Ama içindeki merak hiç azalmamış. Sabahları parşömenlerin tozunu siler. Geceleri mum ışığında yıldız haritaları çizermiş. Her formülün ardında bir şiir, her sayının ardında bir dua gizliymiş sanki. Babası bir gün demiş ki, "Kızım, bilgi seni koruyacak ama aynı zamanda yalnız da bırakacak." Ve öyle olmuş. Hypatia zamanının en parlak akıllarından biri haline gelmiş. Felsefeyi, matematiği ve astronomiyi harmanlayarak İskenderiye'de dersler vermeye başlamış. O dersler öyle bir yankı uyandırmış ki zenginler, askerler, yöneticiler, hatta din adamları bile sütunlu salonlara akın edermiş onu dinlemek için. Hypatia kadın bedeni içinde bir yıldız gibi parlar, sesiyle zihinleri aydınlatırmış. Gerçek dermiş. Sadece akılla değil, kalple de anlaşılır. Ama o dönemin İskenderiyesi huzurlu bir şehir değilmiş. Kilise ile devlet arasında ince bir ip geriliymiş. Politikacılar ve din adamları arasında kıskançlıkla örülmüş sessiz bir savaş varmış. Hypatia ise bu savaşın ortasında ışığın sembolü haline gelmişti. Bazıları onu bir bilge olarak görürken bazıları tehlikeli bir kadın, hatta bir büyücü olarak anmaya başlamıştı. Bir gün Vali Orestes yanına gelip fısıldamış. "Senin sözlerin insanları birleştiriyor ama bazıları bu ışıktan korkuyor," demiş. Hypatia gülümsemiş sadece. "Karanlık ışığın ne kadar güçlü olduğunu göstermek için vardır," demiş. Ama karanlık her zamanki gibi sabırsızdı. 415 yılının bir bahar sabahı kilise önünde öfke dolu bir kalabalık toplandı. Ellerinde taşlar, dillerinde dualar vardı. Ama kalplerinde ise nefret. Hypatia arabasıyla evine dönüyordu. Yüzünde huzurlu bir ifade, dudaklarında fısıltıyla söylediği bir dua vardı. Evrenin düzeni insanın vicdanında başlar, diyordu. Kalabalık onu durdurdu. Bir bilge kadını değil, kendi korkularının yansımasını görmüşlerdi. O gün Hypatia susturuldu. Ama akıl asla ölmedi. Çünkü o gökyüzüne bakan her insanda yaşamaya devam etti. Her denklemde, her keşifte, her neden sorusunda onun yankısı duyuldu. Yüzyıllar geçti ama Hypatia'nın adı bilginin cesaretiyle birlikte anıldı. Bugün hala o sesi duyabiliriz. Bir kadın 1000 yıl önce karanlığa düşünme hakkımızı fısıldamıştı.
Ve belki de bu yüzden hala yıldızlara baktığımızda içimizden bir ses şöyle diyor: korkma, bilgi seni yakmaz, bilgi seni özgürleştirir. Hypatia'nın anısına.